Esenboğa Havalimanı'na nasıl gelirsiniz? Su sebili var. Buradan ücretsiz su içebilirsiniz. Yurt dışı çıkış harcınızı alabileceğiniz makineler var. Hiçbir ücret ödemeden bu araçları alıp eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Geldiniz Esenboğa Havalimanı'na. Bundan sonrasında nerelere geçeceğiz? 1 saat ücretsiz internetten faydalanabilirsiniz. Şehir merkezine gitmek için ulaşım vasıtalarını burada bulacaksınız. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan sonra çok sakin ve dingin bir havalimanı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Nasılsınız? Ben Yüksel Topal. Umarım herkes iyidir. Keyifleriniz yerindedir. Daha önce İstanbul Havalimanı'nın videosunu çekmiştim. Ve çok beğenildi. Böyle bir ihtiyaç varmış sanırım. Arkasından Sabiha Gökçen Havalimanı'nı çekmiştim. Ama başkentin havalimanı, Esenboğa'nın, kendi şehrimin havalimanını çekmemiştim. Bugün Esenboğa Havalimanı'ndan seyahat edecek ve hatta Esenboğa Havalimanı'na gelecek olan yolcuların işini kolaylaştırabilmek için Esenboğa Havalimanı'nın detaylarına dair bir video hazırlamayı düşündüm. Önce şuradan başlayalım arkadaşlar. Esenboğa Havalimanı'na nasıl gelirsiniz? Maalesef başkentin havalimanına ulaşım için bir raylı sistem yok. Yani bundan kastım buraya bir tren hattı ya da bir metro hattı yok. Buraya ulaşmanın metotları şunlar. Aslında otobüsle metotları. Fakat otobüste de şöyle bir durum var. Buraya Havaş geliyor arkadaşlar. Belediyeye ait bir iştirak şirketi olan Ankara Air'in otobüsleri geliyor ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsleri geliyor. Bunlardan üçünden birini tercih edebilirsiniz. Havaş'la Ankara Air'in ücretleri genelde aynı miktarda gidiyor. Ama Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsünün biletleri bu ikisinin fiyatlarından yarı oranda diyebilirim. Bu üç otobüs de Ankara Aşli Otogarı'ndan kalkıyor ve hareket ediyor. Fakat Havaş, Kızılay ve tren garına uğramadan Ankamol AVM önünden buraya gelirken Ankara Air ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsleri Aşli'den sonra Kızılay ve Kızılay'dan sonra tren garına uğrayarak buraya geliyor. Havaş diğer iki otobüse göre biraz daha erken sürede buraya geliyor. Diğerleri bir 20 dakika ya da 25 dakika biraz daha geç buraya ulaşıyor arkadaşlar. Havalimanının elbette kendi otoparkı var. Otoparkını kullanabilirsiniz. Bir diğer metot da şöyle bir metot var. Bundan da bahsetmek istiyorum size. İsimlerini vermeyeyim ama havalimanının hemen yakınında 2-3 tane otopark firması var. İsterseniz, dilerseniz aracınızı, bunlar hemen havalimanının dibinde. Dilerseniz aracınızı oraya bırakabiliyorsunuz. Oraya bıraktıktan sonra onlar kendi shuttle araçlarıyla size belirledikleri ücretin içerisine dahil o da. İnternet sitelerinden inceleyebilirsiniz bunu. Gelip sizi havalimanına bırakıyorlar. İndiğiniz zaman da havalimanından alıp tekrar otoparka götürüyorlar. Ama otoparkın dediğim gibi buraya uzaklığı en fazla 5 dakika. Planlamanızı ona göre yapabilirsiniz. Otobüslerin hareket saatlerini her birini internet sitesinden inceleyebilirsiniz. Şunu aklınızdan çıkartmayın yalnız. Gece saatlerinde sefer sayıları oldukça azalıyor ve düşüyor. Bunu da hesaba katmanızda fayda var. İnternet sitesine bakıp incelediğiniz zaman hem durak yerlerini hem de sefer saatlerini görebilirsiniz. Ankara Esenboğa Havalimanı nasıl bir yermiş? Hadi devam edelim. Bu arada şunu da belirtmeden içeriye geçmek istemedim. Havalimanına geldiğiniz zaman hangi araçla gelirseniz gelin, ister aracınızla, ister otobüsle, önce hemen arkamda görmüş olduğunuz dış hatlar terminalinin girişini göreceksiniz. Orada inebilirsiniz. Üzerinde zaten dış hatlar yazıyor. Daha sonra hemen sağ tarafımda kalan istikamette iç hatların girişi var. Orayı göreceksiniz. Ama
Kafanız karışmasın. Buradan da girseniz, dış hatlardan da girseniz, iç hatlardan da girseniz aslında içerideki hol birbirine bağlı arkadaşlar. Herhangi bir problem yok, bir sıkıntı yaşamazsınız ama iç hatlar girişiyle dış hatlar girişinin arasında böyle bir 4-5 dakika yürürsünüz. Aynı büyük binanın iki tarafında. İç hatlar kapısının önünde de var ama ben şu anda dış hatlar girişin önündeyim. Dış hatlar girişin hemen yanında arkada troley araçları var. Bu araçlar diğer birçok havalimanında depozitolu vesaire olmasına rağmen Ankara İstanbul Havalimanı'nda hiçbir depozito ödemeden, hiçbir ücret ödemeden bu araçları alıp eşyalarınızı rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Esenboğa Havalimanı, Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'ndan sonra çok sakin ve dingin bir havalimanı arkadaşlar. İşte böyle bir koridora çıkıyorsunuz. Dediğim gibi dış hatlara da iç hatlara da girseniz aynı koridordasınız. Buradan diğer tarafa doğru yürüdüğünüz zaman iç hatlara da gidebiliyorsunuz. Şimdi bu holde yapacağımız bazı şeylerden bahsedeceğim. Önce mesela kontuarlar gördüğünüz gibi arkamda A, B diye devam ediyor. Bu kontuarlar genelde değil dış hatlar tarafında olanlar A ve B kontuarları. Check-in işleminizi buradan yapabilirsiniz. Otomatik check-in noktalarını da biraz sonra size göstereceğim. Güvenlikten geçer geçmez hemen güvenliğin hemen karşısında ekranları göreceksiniz. Bu ekranlar sizi check-in yapacağınız kontuarlara rahatlıkla yönlendirecektir. Bu ekranların hemen yanında bakın şurada görüyorsunuz Wi-Fi kiosku var arkadaşlar. Bu Wi-Fi kioskundan da şifrenizi alarak Wi-Fi'ye bağlanabilirsiniz ve 1 saat ücretsiz internetten faydalanabilirsiniz. B kontuar alanının tam olarak söyleyeyim B 28-29'un tam karşısında yurt dışı çıkış harcınızı alabileceğiniz makineler var. Buradan yurt dışı çıkış harç pulunuzu alabilirsiniz. Hem nakit olarak alabilirsiniz hem de kredi kartıyla alabilirsiniz. Şu anda onu gösterecektim size ama cihazlarda geçici bir problem varmış. Bu nedenle bu cihazlar kullanılmıyor ama hemen yan tarafında bir ofis var. Bu ofis sürekli açık arkadaşlar. Oradan yurt dışı çıkış pulunuzu alabilirsiniz. Fakat matiklerde kredi kartı ve nakit geçerken hemen bu yan tarafta manuel olarak satılan ofiste sadece nakit geçiyor, bilginiz olsun. Arkadaşlar eğer gelen yolcu katına yani giden yolcu katına düzeltiyorum geldiğiniz zaman sigara içecekseniz bu üst katta teras var. O terasın olduğu yere çıkıp orada sigaranızı içebilirsiniz. Aynı zamanda o yukarıda üst tarafta mescit de bulunuyor, bilginiz olsun. Eğer bagajınızı tartmak isterseniz öyle ihtişamlı bir alan aramayın. Kıyıda köşede B34 kontuarının hemen dibinde arkamda görmüş olduğunuz yer gibi burada bir baskül var. Buradan bagajınızı tartıp ağırlığını öğrenebilirsiniz. A ve B kontuarlarının arasında pasaport kontrol noktası var arkadaşlar. Hemen arkasından ikinci güvenlik ve oradan dış hatlara geçiyoruz. Buranın pasaport kontrol noktası genel olarak yoğun olmuyor. Bilginiz olsun ama yine de biliyorsunuz tedbiren dış hatlara bir 2 saat erken gelmekte fayda var. Eğer havalimanına erken geldiyseniz ve çocuğunuz varsa hemen Duty Free'nin yan tarafında bir çocuk alanı var, çocuk oyun alanı var. Burada çocuğunuz vakit geçirebilir. İkinci güvenlik noktasından geçtikten hemen sonra tam karşınıza bir Duty Free çıkacak arkadaşlar. Çok büyük olmasa da yine de fena değil ve yeterli denebilir. Duty Free'yi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar Esenboğa Havalimanı'nı seviyorum. Diğer havalimanlarına göre çok daha sakin. Güzel bir havalimanı. Tabii daha fazla yurt dışı çıkışı olsa çok daha güzel olur. Çünkü buradan
Yurt dışı uçuşları biraz kısıtlı. Şimdi size havalimanlarının çok pahalı olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Burada da yine diğer havalimanlarından hiçbir farkı yok. Burada da her şey çok pahalı arkadaşlar. Bir şey arıyorum. Size göstereceğim ama bulamıyorum. Bakacağız, bulacağız. Esenboğa Havalimanı'nda size vereceğim önemli ve kıymetli bilgilerden bir tanesi de bütün fiyatların çok yüksek olduğu, bir suyun 80-85 lira, 90 lira olduğu havalimanlarında kıymetli bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Neden kıymetli olduğunu düşünüyorum? Çünkü Esenboğa Havalimanı'na bu olay yeni geldi. Neden bahsediyorum arkadaşlar? Ücretsiz su sebilinden işte 120 numaralı, yani aslında bakayım 119 ve 120 nolu kapıların arasında, burası 119, şurası 120, tam bu iki kapının arasında arka tarafta gizlenmiş bir noktada bir su sebili var. Buradan ücretsiz su içebilirsiniz. 120 numaralı kapının olduğu alanda sanırım hacı adaylar da düşünülerek burada iki ayrı noktaya mescit yapılmış arkadaşlar. Mescit olarak kullanabilirsiniz buraları. Size onları göstereyim. Şöyle. Şöyle bir bölüm ayırmışlar, görüyorsunuz. O bölüm bir mescit. Bir de aynı şekilde, pardon şuradan göstereceğim size. Şöyle bir alan ayırmışlar. Bakın yine bu arka taraftaki alanda mescit. Dış hatlara geldiniz ve sigara içmek istiyorsunuz. Sigara kullananlar için şöyle bir şey söyleyeyim. İkinci güvenlik pasaport noktasını geçtikten sonra yukarıdan aşağı inen bir merdiven göreceksiniz. O merdivenden aşağı doğru iniyorsunuz. İner inmez sola döndüğünüzde arkamda görmüş olduğunuz alanda bir sigara içme terası var arkadaşlar. Dış hatlardan uçacak olanlar buradaki sigara içme terasını kullanarak sigara içebilirler. Aynı teraslardan iç hatlarda da mevcut olduğunu söyleyebilirim. Zaten giden katındakini size daha önce göstermiştim. Esenboğa Havalimanı'nda uçağa binmek için kapıları bulmanız çok kolay. Diğer havalimanları gibi çok uzun mesafeler kat etmenize gerek yok. İkinci güvenliği geçtikten sonra, yani pasaport noktasını geçtikten sonra kapınıza ulaşmanız tahminen en fazla 5 dakika sürer. Kapınızın yönünü bulmak arkamda görmüş olduğunuz yönlendirmeler ve ekranlar sayesinde çok kolay olacaktır. Genelde uçağa direkt körükten binersiniz. Ben Esenboğa Havalimanı'nda shuttle araçlarla, yani otobüsle uçağa gittiğimi çok hatırlamıyorum. Bu havalimanı için çok nadir olan bir şey arkadaşlar. Kapıların numarasını bulmanız da gayet kolay olacaktır. Havalimanında bebek alt değiştirme yerleri mevcut. Onu da belirteyim. Tuvalet konusunda hiçbir problem yok. Hemen hemen her kapının bulunduğu alanda bir WC var. Onu da belirteyim. Arkadaşlar videonun tam burasında araya girerek Esenboğa Havalimanı'na gelişi de size göstermek istiyorum. Peki dışarıdan, ben şu anda dış hatlardan dönüyorum. Geldiniz Esenboğa Havalimanı'na, bundan sonrasında nerelere geçeceğiz? Oralara bakalım. Uçaktan inince körüklerden sonra böyle uzun bir koridorun üzerinden pasaport noktasına doğru devam ediyoruz. Bu koridor bizi hem bagaj alımına hem de pasaportun olduğu noktaya götürecek. Yürüyen merdivenden aşağı inerek pasaport noktasına ulaşıyoruz. Ve pasaport noktasının hemen arkasında da bagaj alım bantlarını göreceğiz. Pasaport uygulamasının altyapısı Esenboğa Havalimanı'nda hazırlandı ama hala faaliyete geçmedi. Bir an önce de geçmesini bekliyoruz. Sistem kuruldu ama nedendir bilmiyorum, aylardır burada geçmedi. Şu anda pasaport işlemi manuel yapılıyor Esenboğa Havalimanı'nda. Yine dış hatlar geliş katında bir duty free var. Çıkmadan önce bu duty free'den de alışverişinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama çok arkadaşlar dedim arkadaşlar. Dış hatlardan geldiğiniz zaman burada bant sayısı 6-7 tane ekranlardan
bagajınızın hangi banta geleceğinizi görebilirsiniz. Şayet dış hatlardan geldiyseniz ve suya ihtiyacınız varsa hemen bu bantların olduğu bölgede burada bir su içme sebili var. Oradan da arkadaşlar suyunuzu içebilir ya da petinizi doldurabilirsiniz. Sonra buradan arkadaşlar bu noktadan çıkış yapıyoruz. Burası çıkış arkadaşlar. Esenboğa Havalimanı'nda geldiğiniz zaman genelde dış hatlardan gelince işte bu karşıdaki F kapısının bulunduğu yerden dışarı çıkılıyor. Esenboğa Havalimanı'na geldiğiniz zaman geliş yolcuları iki kapıdan çıkıyor genelde. Dış hatlar ve iç hatlardan olmak üzere. Çıktığınız kapıların hemen önünde sütunlar var ve bu sütunların üzerinde numaralar yazıyor. Dış hatlardan çıkanlar genelde aklınızda kalsın diye söylüyorum. Hani biri sizi alırsa vesaire 20 nolu, 20-21 nolu sütunların olduğu yerden, iç hatlardan çıkanlar ise 6, 7, 8 o civardaki sütunların olduğu yerden çıkış yapıyor. Bunu niçin söylüyorum? Bunu şu nedenle söylüyorum. Bu kapılardan çıktığınız zaman, çıkış yaptığınız zaman şehir merkezine gitmek için ulaşım vasıtalarını burada bulacaksınız. Taksilerde zaten bir problem yok. Ama yine aynı şekilde sizi şehir merkezine götürecek olan Havaş, Ankara Air ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 542 numaralı otobüs buraya gelecek. Havaş'ın otobüsleri biraz önce bahsettiğim dış hatların 6 numaralı sütunun olduğu yerde ve düzeltiyorum 20 nolu sütunun olduğu yerde beklerken aynı zamanda 6 nolu sütunun olduğu yerden de bekliyor. Fakat Ankara Air'in otobüsleri sadece iç hatlara yakın olan bu noktada, yani 6, 7, 8 numaralı ya da işte 1'den 6'ya kadar olan sütunların arası, öyle söyleyeyim, o bölgede bekliyor. Yani dış hatlardan geldiğiniz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu sütunların olduğu bölgeye geldiğiniz zaman Ankara Air'i ve Havaş'ı göreceksiniz. Aynı zamanda 542 numaralı otobüs de bu bölgeye geliyor. Bunlardan hangisini isterseniz ona binip şehir merkezine gidebilirsiniz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Havaş, ya bu otobüslerin üçü de hem Ankara Air hem Havaş hem de belediye otobüsü, üçü de şehir merkezine gidiyor ve Aşti'ye gidiyor. Ama belediye otobüsü ile Ankara Air tren garı ve Kızılay güzergahını kullanırken Havaş Ankamol AVM önünden Aşti'ye gidiyor arkadaşlar. Size tüm detaylarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'nı tanıtmaya ve anlatmaya çalıştım. Mutlaka atladığım yerler olmuştur. Eğer atladığım bir yer varsa bana yorumlarda bunu sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Bu tarz bilgilendirici seyahat videoları ve diğer yurt dışı seyahat videolarımı da kanalımdan izleyebilirsiniz. Beni takip edin arkadaşlar. Daha yeni bir kanal. İnşallah beraber büyüyeceğiz. Takip ederseniz, beğenirseniz mutlu olurum. Abone olursanız daha da mutlu olurum. Önce yüreğinizin götürdüğü yolu, sonra da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.